Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün bahtına bu yazın favorisi olacak, ev yapımı dondurmalara rakip olacak karpuz tatlısı hazırlıyorum. Meyveli, sütlü ve hafif tatlıları seviyorsanız mutlaka bu tatlıya bayılacaksınız. Bir kez olsun denemenizi tavsiye ediyorum. Bir orta boy karpuzun kabuklarını soydum. Böyle robota gelebilecek şekilde dilimledim ve püre haline getirdim. Hemen suyunu süzüyorum karpuzumun. 1 litre karpuz suyuna ihtiyacımız var. Tencereye aldığım karpuz suyunun üzerine 2 paket hazır çilekli puding ekliyorum. İlk olarak karpuz tatlımızın orta kısmını yani kırmızı kısmını hazırlıyoruz. O yüzden bu şekilde çilekli puding kullandım. Birazcık daha kıvam alması için üzerine 2 yemek kaşığı da nişasta ekledim. Buğday veya mısır nişastası fark etmez. Hepsi birbirine iyice karışana kadar ocağa almadan karıştırdım ve daha sonrasında kıvam alana kadar pişirdim. Hazırladığımız karpuzlu kremanın parlak görünmesi için yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ekledim ve iyice eriyene kadar karıştırdım. Bu şekilde bir kek kalıbı kullandım tatlımı hazırlamak için. Kalıbınızı su veya yağ ile bu şekilde mutlaka önceden ıslatmanız gerekiyor ki tatlımız kolayca çıkabilsin. Hemen karpuz tatlımızın kırmızı kısmını kalıba boşaltıyorum ve dinlenmesi, soğuması için kenara alıyorum. Pastamızın diğer katı yani karpuzumuzun beyaz kısmı için 2,5 su bardağı süt ekliyorum bir tencereye. Yarım su bardağı da portakal suyu ekliyorum. Elinizde yoksa başkaca meyve suları da olabilir. Bu şekilde o tam beyaz kısmını, beyaz rengini kırmaya çalışıyoruz aslında ve renk, aroma vermeye çalışıyoruz. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker, 2 yemek kaşığı da nişasta ekliyorum ve bu şekilde de beyaz kısmının kremasını hazırlamış oluyorum. Yine içine 1 tatlı kaşığı kadar da tereyağı ekliyorum ki parlak bir görüntüye sahip olsun. Beyaz kremanın ilk sıcağı çıkınca da hemen kalıbıma aktarıyorum. Yine biraz soğuması için pastamı kenara alıyorum ve bu arada da pastamızın son katını yani karpuzumuzun o yeşil dış kabuğunu hazırlıyorum. Bunun için hazır paketlerde satılan kivili jel kullandım. Paketin üzerinde yazan talimata göre 2,5 su bardağı sıcak su ile jelimi hazırladım. Tamamen donmasına, soğumasına izin vermeden birazcık ılındıktan sonra yine kalıbıma diğer malzemelerimin üzerine ekliyorum. Jel çok çabuk katılaştığı için hemen ilk sıcağı çıkınca dökmenizi tavsiye ederim kalıba. Bu şekilde dinlenmeye alıyoruz tatlımızı. Eğer vaktiniz varsa bir gece dolapta bekletmenizi tavsiye ederim. Eğer vaktiniz yoksa da en az 2 saat kadar bu şekilde tatlınızı dinlendirerek servis edin. Ben tatlımı bir gece buzdolabında beklettim. İyice kıvam almasını sağladım. Kalıbımı ters çevirmeden önce bu şekilde bir çöp şiş yardımıyla bazı yerlerine delikler açıyorum ki kalıbımdan çok daha kolay çıkabilsin. Ve bu şekilde sorunsuz bir şekilde tatlımız kalıbından çıkmış oluyor. Bu haliyle bile son derece iştah açıcı, lezzetli görünen tatlımızı birazcık daha süslemek istiyorum ve karpuzumuzun çekirdeklerini de damla çikolatayla oluşturuyorum. Dilerseniz bu şekilde kaşık kaşık sevdiklerinizle birlikte tüketebilirsiniz ya da dilimleyerek servis edebilirsiniz tatlımızı. Mutlaka soğuk olarak tüketmenizi tavsiye ediyorum. Jelin altında bu şekilde dağılarak oluşturduğu görüntü zaten muazzam oluyor ve tadı da inanılmaz oluyor. Karpuzlu kırmızı kısmı, portakallı beyaz kısmı ve kivili alttaki jeliyle çok güzel bir tat ortaya çıkıyor. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Başkaca videolarda görüşmek üzere. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.